Bugün en son aldığınız kararı düşünün. Sandık başında oy verdiğiniz o partiyi, sosyal medyada öfkeyle savunduğunuz o ideolojiyi. Gerçekten kendi özgür iradenizle mi seçtiniz? Yoksa o seçenek, aylar önce profesyonel bir masada sizin için çoktan daraltılmış bir senaryodan mı ibaretti? Günümüzün dünyası, rızanın yukarıdan imal edilmesiyle yönetiliyor. Zihni yönetme arzusu, günümüz dünyasının bir icadı değildir. Yaklaşık 2400 yıl önce Platon, devlet eserinde mağara alegorisini anlatırken aslında bugünün algı yönetiminin ilk tanımını yapıyordu. Mağarada arkaları dönük zincirlenmiş insanlar, duvara yansıyan gölgeleri gerçeklik sanıyorlardı. Çünkü onlara gösterilen tek şey o gölgelerden ibaretti. Gölgeleri tasarlayanlar ise arkadaki ateşi kontrol eden görünmez ellerdi. Yüzyıllar boyunca bu ateşi krallar ve kiliseler kontrol etti. Ancak 19. yüzyılın sonunda dünya değişti. Sanayi devrimiyle birlikte insanlar şehirlere göç etti. Artık kralların emirleri bu kalabalıkları durdurmaya yetmiyordu. Fransız sosyolog Gustave Le Bon, 1895 yılında yayınladığı Kitleler Psikolojisi adlı başyapıtıyla egemenlerin eline yeni bir rehber tutuşturdu. Le Bon, çok net bir gerçeği haykırıyordu. Kitleler mantıkla hareket etmez. Bir araya gelen insanlar bireysel zekalarını kaybederler ve tek bir organizma gibi ilkel dürtülerle hareket ederler. Kitleleri yönetmek istiyorsanız onlara kanıtlar sunmayın. Onların hayal güçlerini manipüle edin. Egemenler mesajı almıştı. Eğer kitlelerin zihnindeki o ilkel düğmeleri bulursanız, ordulara ihtiyaç duymadan milyonları istediğiniz yöne koşturabilirdiniz. Le Bon'un teorisini pratik bir kitle imha silahına dönüştüren kişi ise Atlantik'in diğer yakasında ortaya çıktı. Edward Bernays. Bernays sıradan bir reklamcı değildi. O, insan zihninin en karanlık dehlizlerini çözen Sigmund Freud'un öz yeğeniydi. Amcasının, İnsanın rasyonel bir varlık olmadığı, bastırılmış korku ve aşağılık kompleksleriyle hareket ettiği tezini aldı ve bunu Amerikan kapitalizminin hizmetine sundu. Savaş döneminde hükümetler adına propaganda yürüten Bernays, barış zamanında bu tekniklerin ticari ve sosyal olarak insanları kontrol etmek için kullanılabileceğini fark etti. Ancak propaganda kelimesi kirletilmişti. Daha yeni ve davetkar bir isim gerekiyordu. Halkla ilişkiler. Bernays'in ilk büyük testi 1929 yılında geldi. Amerikan tütün devleri kadınların sokakta sigara içmesini engelleyen toplumsal tabuyu yıkmak istiyordu. Bernays, kadınlara sigaranın kalitesini anlatmadı. Dönemin yükselen feminizm hareketini radarına aldı. New York'taki Paskalya yürüyüşünün tam ortasında satın aldığı mankenlere kameraların önünde aniden sigara yaktırdı ve tüm gazetelere bu eylemi şu manşetle servis etti: "Kadınlar özgürlük meşalelerini yakıyor." Kadınlar o günden sonra sigara satın almadılar. Tütün holdinglerinin kendilerine paketleyip sunduğu özgürlük ve bağımsızlık hikayesini satın aldılar. Bernays, 1928 yılında yazdığı propaganda kitabında sistemi şöyle itiraf ediyordu: "Kitlelerin organize alışkanlıklarını ve kararlarını bilinçli olarak manipüle etmek demokratik toplumun en önemli unsurudur. Toplumun bu görünmez mekanizmasını yönetenler dünyayı yöneten gerçek güçtür. Onlar bizim görünmez hükümetimizdir." Bernays'in temellerini attığı bu sistem modern siyaset mekanizmasının da yegane omurgası haline geldi. Ünlü düşünür Noam Chomsky bu mekanizmayı modern devletlerin en büyük silahı olarak tanımladı ve adını koydu: rıza imalatı. Sistem, kitleleri kontrol altında tutmak için zekice bir matematik kullanır. Tartışma alanını alabildiğine daraltır. Sınırları çok keskin bir şekilde çizer. Ancak o daracık alanın içinde çok hararetli, çok kavgalı bir tartışma yürütülmesine izin verir. Hatta bunu teşvik eder. Şimdi kendinizi en özgür, en muhalif veya en tavizsiz hissettiğiniz o anları düşünün. Bir haksızlığa karşı sesinizi yükselttiğinizi hayal edin. Gerçekten sisteme karşı mı çıkıyorsunuz? Yoksa sistemin sizin için önceden tasarladığı muhalif rolünü mü oynuyorsunuz? Burada hukukun en soğuk ve en net kavramlarından biri devreye girer: mutlak butlan.
Hukukta bir işlemin kurucu unsurlarında bir sakatlık varsa o işlem baştan itibaren hiç yapılmamış sayılır. Mutlak bir hükümsüzlükle malüldür. Siyasi düzlemdeki rıza imalatı da tam olarak bir mutlak butlan tiyatrosudur. Siz rasyonel bir seçim yaptığınızı sanırsınız. Ancak seçeneklerinizi yukarıdan dizayn eden o asıl masa size sadece 2 alternatif sunmuştur. Size derler ki, seçeneklerin kısıtlı. Sadece bizim belirlediğimiz bu 2 aktör, bizim izin verdiğimiz bu 2 lider arasında birini seçeceksin veya hiçbirini seçmeyeceksin. Sistem sizin kime karşı olduğunuzu veya hangi partiye oy verdiğinizi önemsemez. Karşı çıkarken bile onun yarattığı oyun alanının onun çizdiği sınırların içinde kalıp kalmadığınıza bakar. Sizin en büyük öfkeniz bile o daraltılmış masanın dışına çıkamadığı sürece rıza imalatı çarkının dönmesini sağlayan sıradan birer yakıttan ibarettir. Kitlelerin bu kusursuz labirentin içinden kafasını kaldırmaması için sürekli çalışan toplumsal uyuşturuculara ihtiyaç vardır. Her gün milyonları ekran başına çivileyen, cehaleti ve toplumsal çürümeyi adeta estetize ederek evlerin içine sokan o gündüz kuşağı programlarına bakın. Bir toplumu ortak değerlerde, bilimde, sanatta veya felsefede uzlaştırmak yerine en ilkel dürtüleri, dedikoduyu ve nefreti canlı yayında kutsayan bu yapıların varlığı sıradan bir televizyonculuk başarısı değildir. Bu programlar, toplumsal öfkenin ve enerjinin boşaltıldığı birer paratonerdir. İnsanlar ekran başındaki o küçük, yapay ve organize edilmiş rezillikleri tartışıp birbirini yerken, arka planda hayatlarını ipotek altına alan, geleceklerini çalan büyük kararları tamamen gözden kaçırırlar. Toplum, ekran üzerinden kendi cehaletiyle uzlaştırılır. Ve bugün bu paratoner, televizyon ekranlarından taşarak cebinizdeki sosyal medya algoritmalarına dönüştü. Silikon Vadisi'nin yapay zeka destekli algoritmaları size dünyayı olduğu gibi göstermez. Sizi daha çok platformda tutmak için zihninizin en hassas olduğu o yankı odalarını inşa ederler. Eğer öfkeliyseniz, önünüze sadece öfkenizi besleyecek içerikleri çıkartırlar. Sistem sizi kendi fikrinizin kölesi yapar. Toplumları uzlaştırmak için değil, onları kendi küçük dijital hücrelerinde daha çok izole etmek, kutuplaştırmak ve böylece çok daha kolay yönetilebilir kılmak için kusursuz bir dijital sansür ve yönlendirme ağı örülmüştür. Rıza imalatı sizden bir şeyi silah zoruyla almaz. O, en büyük zaferini siz o şeyi kendi isteğinizle, alkışlar eşliğinde ve büyük bir gururla ona teslim ettiğinizde kazanır. Sizi kendi ellerinizle inşa ettiğiniz o zihinsel hapishanenin gardiyanı yapar. Ancak bu görünmez mühendisliğin, bu algı imparatorluğunun tek bir ölümcül zafiyeti vardır. Kusursuz bir şüphe. Size sunulan her fikrin, önünüze koyulan her hararetli kavganın ve size dayatılan her seçeneğin arkasındaki o asıl masayı görmeye başladığınızda kurgu çöker. Tarafınızı seçmeden önce o tarafın kimin çarkına su taşıdığına bakın. Öfkenizi yöneltmeden önce o öfkenin kimin kasasını doldurduğunu sorgulayın. Sınırları başkaları tarafından çizilmiş bir kavganın kazananı siz olamazsınız. Şüphe edin, merak edin ve lütfen kendi araştırmanızı yapın. Tekrar görüşmek üzere.